Buradayız efendim. Buradayız efendim. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. Gel. Buyurun beraber çıkalım. Evet, değerli basın mensupları, İYİ Parti Sayın Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaşanan son süreçle ilgili olarak kendisi bize hem geçmiş olsun hem de destek ziyaretinde bulundu. Ben ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem ziyaretlerinden, desteklerinden hem de bize olan güvenlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi yaşanan gelişmelere bağlı olarak hem bilgi sahibi olmak hem de durduğumuz yeri göstermek bakımından bugün Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Geride bıraktığımız günlerde ifade ettim. Bu soruşturmaların zaten Mansur Yavaş ismiyle yan yana getirilebilmesi bile mümkün değil. Süreci de takip ettiğinizde görüyorsunuz ki başka yerlerden ateşlenen bir takım olaylar var. Kimsenin bilgisi dahilinde olmayan, gizlilikle yürütülen soruşturmaların eski belediye başkanının, onun aile fertlerinin elinden basına servis edildiğine dair de çok çeşitli verilere sahibiz. Öncelikle şunu söylemekte yarar görüyorum. Bir siyasetçinin geriye miras bırakacağı en önemli şey güvendir. Bu kabil soruşturmalar Sayın Mansur Yavaş'a duyulan güveni asla ve kata aşındıramaz. Çünkü insanlar siyasi bir kimlik ve kişiliği de temsil ediyorsa tarihe milletin anladığı şekilde geçer. O bakımdan Sayın Mansur Yavaş'la alakalı sürdürülen itibara yönelik bir takım soruşturmaların bizim nezdimizde zerre hükmü yoktur. Öncelikle onun bilinmesi lazım. Sayın Mansur Yavaş'a zaten mazisi kefildir. Dolayısıyla siyasi bir kimlik ve kişilik taşıyorum diye bir kefalet koyma ihtiyacı içerisinde de değilim. Ona olan güven, ona tanınan kredi ve ona beslenen umut zaten şahsında kendisini göstermiştir. Bu kapsam içerisinde ben hem Ankara'nın sorunları hakkında da bilgi aldım. Geleceğe dair yapılması istenen, arzulanan projelerle ilgili de bilgi aldım. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için huzurunuzda kendisine de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederim. Ağırladığınız için. Evet. İzniniz olursa hem Mansur Bey hem size hem de Musavat Bey size birer sorum olacaktı. Musavat Bey size sorum. Özlem Zengin AK Parti Grup Başkan Vekili anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili katıldığı bir televizyon programında bazı cümleleri oldu. Birebir onun cümleleriyle aktarıyorum. Kurulmuş olan yapıları her şeyi muhafaza edebiliriz ama hiçbir şeye dokunamazsın sözünün doğru olmaması lazım. Aynı cümlelerle virgülü değiştiririz, yerini değiştiririz ama nihayetinde aynı anlamı da tekrar oluşturabiliriz dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bir kere hiçbir şeyini değiştiremeyecekleri maddelerden bahsediyorsunuz. Eğer bu anlamda söylediyse tam teferruatıyla ilgili bir bilgim yok ve o sebeple böyle hassas konularda ayaküstü beyanlarda bulunmayı da çok yerinde bulmam. Ama o söylediğiniz şekilde ifade etmişse şayet bu son derece yanlış bir şey. Bu anayasayı tanımamazlıktır. Kendisi bir hukukçu, böyle bir boşluğa düşeceği kanaatinde değilim. Anayasanın o maddeleriyle ilgili değişiklik talebinde bulunulabilir düşüncesini ifade edene bile ben ne oldu, dünyada kıyamet mi oldu diye soruyorum. O maddeler anayasadaki Türklüğün, Türk tanımının değiştirilmesi, vatandaşlık tanımı üzerindeki spekülasyonlar, devletin şeklinin, bayrağının, dilinin, başkentinin değiştirilmesine yönelik ifadeler bir kere sadece anayasayı ilgaya yönelik ifadeler değil, cumhuriyeti ilgaya yönelik ifadeler olur. Dolayısıyla tabii Mansur Bey de hukukçu, onun yanında yani tayiri, tebdili
Onları anlatmak istemiyorum ama bunlar eğer o amaçla söylendiyse çok tehlikeli tartışmaları da beraberinde getirir. Ama yaşanan diğer süreçlere baktığımızda milletin birliği, ülkenin bütünlüğü noktasında sıkıntı yaratabilecek bazı tartışmalardan iktidarın kaçmadığına dair de bir izlenim ediniyorum. Bunun da tehlikeli olduğunu ifade etmekte yarar görüyorum. Yani araştıracağım, ona göre de bir değerlendirme. Tabii ki sizin söylediklerinizi de esas olarak ifade ediyorum bunları. Ama belki kendisini de arayıp niyetin ne olduğunu soracağım. Efendim, Sayın Başkanım, bugün Anıtkabir ziyaretiniz vardı. Ziyaret sonrası Cumhuriyet Başsavcısıyla da bir tokalaşma anınız oldu ama sonrasında herhangi bir sohbet etme imkanınız oldu mu? Biraz bir denk geliş oldu ama. Protokol, bugün Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü. Dolayısıyla Ankara protokolü, Ankara valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Ankara Başsavcısı ve diğer yetkililer herhalde başkenti kutlamaları gerekir. O nedenle Sayın Başsavcı da oraya gelmişti. Kendisiyle tokalaştık. Herkeste de tokalaştığımız gibi kendisiyle de tokalaştık. Ayrıca özel bir görüşme, konuşma falan olmadı. Allah'a ısmarladık, iyi günler dedik birbirimize, o kadar. Yani Sayın Genel Başkan burada olduğu için şimdi nasıl ayrı bir anlam yüklenmeyecekse insanlar her zaman yan yana gelebilirler. Bir kamu görevi sıfatıyla yan yana gelebilirler. Bunun haricinde bir şey yok. Efendim söz Sayın Dervişoğlu'na soracağım sorumu. Tabii siyasette yeni ittifak arayışları çok konuşuluyor, yorumlanıyor bu ara ve Zafer Partisi ve İYİ Parti arasında da böyle bir zeminin son dönemde tekrar oluştuğu yönünde değerlendirmeler var. Sayın Ümit Özdağ'ın da bir açıklaması olmuştu. Biz de Sayın Dervişoğlu'na bir kahve içebiliriz demişti. Sizin de bir takım bizzat ayrılmadık şeklinde bir değerlendirmeniz olmuştu. Sizin bu konuda ve uzun orta vadeli değerlendirmeniz, Zafer Partisi tabanıyla İYİ Parti tabanı arasında ideolojik bir fark olduğunu düşünüyor musunuz? İki partinin önümüzdeki süreçte bir araya gelmesini mümkün görüyor musunuz? Bu soruların hepsine cevap verirsem basın mensubu arkadaşlarımız bu ortamda üşürler. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii sorunuza çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Başkanımız da söyledi, el sıkışmalar, merhabalaşmalar, bunların hepsine farklı anlamlar yüklenebiliyor eğer meseleye oradan yaklaşırsanız. Ben şunu söylüyorum, siyasette bazı temel konularda aynı şeyleri düşünebilirsiniz. Ama yöntem farklılıkları münasebetiyle de birbirinizden ayrı düşebilirsiniz. Dolayısıyla Sayın Özdağ ile İYİ Parti'nin arasındaki ayrılık bazı konularda, bazı temel konularda ortak düşünüyor olmamıza rağmen yöntemden kaynaklanıyor. Onu anlattım. Ben Türk siyasetine merkez aklın hakim olmasından ve hakim kılınmasından yanayım. O sebeple dar alana sıkıştırılmış ittifaklar üzerinden gündem yaratılmasına çok sıcak bakmıyorum. Herkesle bir arada olabiliriz. Yeter ki paydamız cumhuriyet olsun. Derdi cumhuriyet, onun ilelebet payidar kalmasıysa ben zaten İYİ Parti olarak herkese aynı mesafedeyim. Ben bir tek yerle anlaşamıyorum. Ben ihanetle yan yana gelmekten azami ölçüde uzak duruyorum. Bir başka pencereden baktığınızda İYİ Parti üzerinde çok fazla oyun oynanan bir siyasi kurum niteliğiyle kendini gösteriyor. Bizim içimizden 3 farklı parti çıktı. Bunlardan bir tanesi de Zafer Partisi'dir. Ayrılık gerekçeleriyle ilgili spekülatif hiçbir şey söylemedim ben. Başka siyasi partiler İYİ Parti'nin siyasi ömrüne vade biçerek partimizdeki çözülmeyi böyle istifade edilebilecek bir alanmış gibi takdim ettiler. Ama kamuoyu da şahittir, millet de şahit. Ben de gittiğim yerde görüyorum. İYİ Parti'ye ne kadar ihtiyaç duyulduğunu da herkes söylüyor bu yaşanan süreçte. O sebeple benim sizlerden istirhamım, elbette ki soracaksınız. Elbette ki merak edeceksiniz.
doğru cevabı bizden almadıktan sonra fotoğraf kareleri üzerinden, ayaküstü görüşmelerden falan bahsederek derin analizler yapma ihtiyacını beraberinde getirecek spekülatif haberlere itibar etmemeliyiz. Onun için yani ben birlikteyim, herkesle birlikteyim. Ortak paydam Cumhuriyet. Ve Cumhuriyeti kuran felsefeyle birlikte onun oluşturduğu irade. Herkesle bir araya gelebilirim. Sayın Özdağ da buna dahildir. Başka siyasi partiler de buna dahildir. Ama bir böyle talep var, özellikle İYİ Parti'yi bir dar alana sıkıştırmaya yönelik. Kimlerle birleşeceğim diye sorarsanız Türk milletiyle birleşeceğim. Bunu defalarca ifade ettim. Sağcıyla solcuyu, Aleviyle Sünniyi, Türkmenle Kürdü, Türkiye'de birleşmesi icap eden bütün alanların bir araya gelmek suretiyle önümüzde olan sorunların çözümüne yönelik ortak adımlar atması lazım. En büyük sorun şu anda Türkiye'de herkes tarafından biliniyor. O sorundan kurtulmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Uzattığım için özür dilerim. Eksik bir şey söyleyince farklı yorum olduğu için çok teşekkür ediyorum.